Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de hücre biçimlendirme ile verileri görselleştirmeyi göstereceğim. E, Kendi verdiğimiz kriterlere göre e, çeşitli emojilerle, simgelerle verileri görselleştirmeyi göstereceğim. Nasıl yapıyoruz bunu? Önce bittiği zaman nasıl görünecek? Şöyle göstereyim. Amacımız bu tabloda işte müşteriler var. Burada kendi kriterlerimize göre verdiğimiz ratingler var. Burada da işte bu ratingler eğer büyük eşit 50 ise ziyarete gerek yok. Küçük eşit 50 ise de ziyaret edilsin şeklinde bir kriter belirlemişim. Şimdi bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Öncelikle şurayı seçiyorum. Customer Rating kısmını eşittir rastgele arada. Ne işe yarıyordu? Belirttiğimiz tablodaki aralıklarda kendi belirlediğimiz sayılar arasında rastgele sayılar üretiyordu. Burada Enter'a basmıyoruz. Ctrl Enter'a basıyoruz. Neden? Bu hücreler de etkilensin diye. Böylece rastgele sayılar oluştu. F9 kısa yol tuşuna her basışında bunu tekrar hesaplar ya da şuradaki formüller alanında şimdi hesapla dediğiniz zaman her seferinde bu değişir. Bundan kurtarmak için bu özelliği Ctrl C yapıp değerleri yapıştır dersek formülden kurtarmış oluruz. Böylece her F9'a basışımızda değişmez. Hatta şunun şöyle yazı tipinde aynı yapayım. Şimdi bu kriterimizi buradaki gibi şu C sütununda kırmızı ve mavi şeklinde nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Şimdi öncelikle buradaki hücremizi buna bağlıyoruz. Yani B sütunundaki B2 diyeceğiz ve aşağı çekeceğiz. Hatta şunun da biçim boyacısını çift tıklayayım. Şöyle aynı yazı tipinde olsun, aynı biçimde olsun. Şimdi burada bakın formüle bağladık. C2 eşittir B2, C3 eşittir B3 gibi. Şimdi burayı biçimlendirmek istediğim hücreleri seçiyorum. Şu aralık. C2, C15 aralığını seçtim. Sağ klik hücreleri biçimlendir. Siteye uyarlanmış geldi bakın. Burada genel açılır genelde. Tarih ise tarih açılır. Şu an çok önemli değil. Sileceğim. Kendim gireceğim zaten. Kriterimi giriyorum. Köşeli parantez kullanıyoruz burada. Önce mavi. Bu arada İngilizce kullanıyorsanız burada blue yazmanız lazım. İngilizce Excel'de. Mavi kriterim. Yine bir kriter için köşeli parantez açtım. Büyük eşit 50. Parantezi kapattık. Şimdi buraya dikkat. Burada bir simge gireceğim. O simge de Windows artı nokta kısa yol tuşlarıyla açılan bir simge penceresi. Buranın vasıtasıyla yapacağım. Burada da şöyle bir şey yapalım. Ziyaret edilmeyecekler. İşte böyle olumlu bir işaret, ona işareti gibi bir şey olsun. Kapattım. Tekrar ediyorum. Kısa yol tuşu Windows ve nokta tuşlarına beraber basarsanız bu emoji penceresi açılır. İkinci kriterime gireceğim şimdi. Tırnak içinde metinsel ifade yazıyorum. No visit diyelim. No visit. Tırnağı kapattım. Noktalı virgül. İkinci kriterime geçiyorum. Şimdi küçük eşit 50 olanlar için kırmızı parantezi kapattım. Yeni kriter girmek için yine açtım. Kırmızı pardon. Küçük eşit 50. Köşeli parantezi kapattım. Bu sefer de yine Windows noktaya bastım bakın. Bu sefer yine bir olumsuz ifade içeren bir emoji seçelim. Şurada biraz asık surat diye bir şey var. Şurada onu seçeyim. Tırnak içinde metinsel ifademi giriyorum. Bunlar da ziyaret edilsin. Gündem koyalım buna bir tane. Tırnağı kapattık. Eğer yanlış girmediysem bakalım nasıl çalışacak. Tamam diyelim. Evet. Küçük eşit 50 olanlar için müşteriler ziyaret edilsin. Bunlarda bir sıkıntı var diye bir kriter belirledik. Büyük eşit 50 olanlarda da bakın mavi
no visit şeklinde yazıyor. Tabii bu bir örnekti. Bunu istediğiniz gibi, dediğim gibi şu Windows nokta tuşlarına beraber basarak istediğiniz siz burada simgeye verebilirsiniz. Ben orada seçtim gördüğünüz gibi. Bazen bu tip görsel ifadeler daha anlaşılır olabiliyor tablolarınızda. O yüzden kullanmanızı tavsiye ederim. Faydalı olmuştur umarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz.